Bir hukuki hakların programından merhaba. Ceza infaz düzenlemelerine konutta infaz konusundan devam edeceğim. Zararın giderilmesi, eski hale getirme ve tazmin suçları hariç olmak üzere infaz hakimliğinden alınacak karar ile müddetname hesaplanmasında koşullu salıverilme hükümleri uygulanıp denetimli serbestlik uygulanmadan konutta infaz hakkında faydalanacak hükümlüler sırasıyla şunlardır. Kadın hükümlüler hakkında verilen 1 yıl hapis cezası, yaşı küçük hükümlüler hakkında verilen 1 yıl hapis cezası, 65 yaşını bitiren ile 70 yaşına kadar olan hükümlüler hakkındaki 1 yıl hapis cezası, 70 yaşını bitirenle 75 yaşına kadar olan hükümlüler hakkındaki 2 yıl hapis cezası, 75 yaşını bitiren ve 75 yaş üstünde bulunan hükümlüler hakkındaki 4 yıl hapis cezası, Adli Tıp Kurumunca verilen veya Adli Tıp Kurumunca onaylanan Sağlık Kurulu raporu olması şartıyla ağır hastalık ve engellilik durumu bulunanların 5 yıl ve daha az verilen hapis cezaları, Adli Tıp Kurumunca verilen veya Adli Tıp Kurumunca onaylanan Sağlık Kurulu raporu olması halinde adli para cezasından çevrilen hapis cezaları, doğum yaptıktan sonra 6 ay süre geçmiş olan ve doğum yaptıktan sonra en geç 1 yıl 6 ay süre içinde talepte bulunmuş olan kadınların 3 yıl ve daha az hapis cezaları ile adli para cezalarından çevrilme hapis cezaları konutta infaz edilir. Bu saydığımız hükümlülerden infaz hakimliği cezanın infazına başlandıktan sonra da karar verebilir. İnfazına başlandıktan sonra ihlal durumunda hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı devam eder. İhlal edilmesi halinde ihlal tarihine kadar infaz edilen süreler mahsup edilir. İhlal edilmesi sonrası ceza infaz kurumunda infaza devam edilirken denetimli serbestlik hükümleri uygulanmaz. Peki konutta infazın kapsam dışında kalan istisnai durumlar nelerdir? Biraz da onlara değinelim. 3713 sayılı terörle mücadele suçları kapsamında kesinleşmiş hapis cezaları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları. Koşullu salıverilme yani şartla tahliye kaldırılmasına veya kararı geri alınmasına dair verilen kesinleşmiş kararlar, doğum yapan kadınlar hariç adli para cezalarından çevrilme hapis cezaları ve toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infazı sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden 16. maddenin 3. fıkrasında belirlenen usule göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenler hariç konutta infazın kapsamı dışında tutulmuştur. Hukuki hakların programını burada bitiriyorum. Bir sonraki programda ceza infaz düzenlemelerine devam etmek üzere. Hoşça kalın, adalet ile kalın.